Herkese merhabalar. Watches and Wonders fuarı devam ediyor. Biz de Burak'la sohbetlerimize devam ediyoruz. Watches and Wonders'la ilgili yaptığımız söyleşide saatleri canlı olarak görememekten şikayet ediyorsun ki haklısın. Evet. Bu bütün basın mensuplarının problemi. Ele geçirebildiğimiz 1-2 saatten 1-2 modelden biri Tudor'un Black Bay kronografı. Detaylı bir şekilde inceledik ve yorumlamak için kamera karşısına beraberce geçmeye karar verdik. Uzun süredir saatlerin içindeyiz. Bugün Tudor Black Bay Chrono dediğimizde diğer saatlerden onu ayıran, bu Black Bay'dir, Chrono'dur dedirten ne oldu sana? Yani bu saatle ilgili aslında fikirlerim biraz karışık. Farklı duygular için. Farklı duygular içindeyim. Tasarlayan insanların da biraz kafasının karıştığını düşünüyorum. Evet. Onu da şu şekilde izah edeyim. Öncelikle okurlarımız, takipçilerimiz biliyorlardır kesin eminim. Black Bay bir dalgıç zaten. Black Bay'i baktığında diğer saatlerden ayıran yegane özelliklerinden bir tanesinde Snowflake, kar tanesi olarak tabir edilen yelkovanlı ve akrebin. Şimdi yelkovan ve akrebin farklı şekillerde yapılması klasik bir analog dalgıç saati özelliği. Çünkü karanlık ortamlarda rahat okunabilsin kalan hava diye. Şimdi kronografa baktığımız zaman ben buna bakıyorum ve burada hibrit iki kronograf tipinin birbirine geçmiş halini görüyorum. Şimdi bu bir dalgıç kronografı olmuş olsaydı burada 12 marköründeki üçgen ve snowflake kollar aynı zamanda yuvarlak dot saat markörleri bir anlam ifade edecekti. Ancak bu bir dalgıç kronografı değil çünkü takimetrik skala dışarıda duruyor ve ince bir şekilde yapılmış. Burak hızlı başladı. Gerisi ne olacak merak ediyorum. Ondan sonra peki bu bir racing kronografsa ya da bir spor kronografsa o zaman yelkovan akrep neden birbirinden farklı tasarlanmış? Neden 12'de üçgen var ve neden dot markörler kullanılmış diye bir bakmak lazım. Yani kronografla dalgıç saati arasında bir geçiş var. Aynen öyle. Diyoruz. Yani burada bir kafa karışıklığı var. Bunun dışında saate baktığım zaman bence bu zamanda artık alüminyum bezel minesi kullanmamak lazım. Insert dediğimiz. Çünkü darbeye çok açık bir parça. Bir de dışarı konulduysa eğer zamanla ufak tefek buruklar oluşabilir, çizilebilir. Bunu seramik yapmak bence daha iyi olurdu. Bunu söyleyebilirim. Bunun dışında saat proporsiyon olarak çok güzel bir saat. 41 milimetre. Uzun süredir kullanıyoruz. Aynen. Yani müthiş bir ağırlığı yok. Bence gayet kolda konforlu. Vidalı kurma kolunun yanı sıra vidalı kronograf butonları sayesinde 200 metre gibi bir su geçirmezliğe sahip olmuş. Bir spor kronograf için gayet iyi bir değer. Fevkalade bir değer. Günlük kullanımda artık rahatlıkla yüzerken, duş alırken her türlü aktivite kullanabilecek. Rivet perçin kenarlı metal bilezik ve katlanır klips çok başarılı. Kolumda çok rahat ayarladım ve bir daha hiç oynamak zorunda bile kalmadım. Gayet güzel. Ben kalınlık kısmında da bir sıkıntı görmedim. Bunun dışında klasik hezalit camları andıran yüksek kenarlı box type safir kristal de bence gayet güzel olmuş. Böyle retro bir görüntü vermiş. Vintage inspired. Panda zaten kronograflarda çok sevilen bir şey. Benim kolumda siyah üzerinde kontrast beyaz subdial'lı olan var. Bence güzel. Tarih penceresine takılmayacağım. Başta bahsettiğim tasarımla alakalı o karmaşanın dışında saat çok güzel bir saat. Horolojik manada içinde manifaktür yani in-house tasarlanmış ve üretilmiş bir otomatik kronograf mekanizma var. 70 saat power reserve'lü, kolon çark koordinatörlü ve manyetik ortamlardan ya da ısı değişikliklerden etkilenmeyen silikon kıl zemberek de var. Bence bu zamanda olması gereken her şey yapılmış. Gayet güzel. Kurma hissiyle ilgili burada söylemek istediğim bir şey var. Sen de saati denerken... Evet, biraz böyle sert gelmişti. Fark etmişsindir. Saati manuel olarak kurmak istediğimizde yani rezerv ne kadar dolu ya da boş olduğu fark etmeksizin kol çok sert dönüyor. 70 saatlik power reserve otomatik bir saatte tulumbayla oynayarak elde edilen bir şey. Yani eğer kurmalı bir saat olsaydı bunu daha kolay yapardık. Yalnız rotor ve onun kurma sistemi yer kapladığından dolayı zemberek ve tulumba ile oynanması gerekiyor. 70 saatlik power reserve güzel olmuş fakat kurarken bence arada vites görevi görecek bir veya iki dişli daha eklenseydi biraz bu çok daha rafine bir hissiyat olacaktı. Muhtemelen yer olmadığından ya da bilemiyorum. Belki fiyat performansla alakalı bir durum da olabilir. O yine gözüme takılan şeylerden biriydi. Ama bunun dışında ben saati genel itibariyle bahsettiğim konular dışında beğendim. Evet. Yani. Şimdi kronograf konsepti aslında
Yani saat tutkunları tarafından çok tercih edilen, çok sevilen bir şey. Evet. Yani sadece bizim gibi hardcore saat tutkunları değil, normal böyle saatle çok aşırı bilgisi olmayan, çok hızlı bir şekilde saat değiştirmeyen, saat almayan kişiler için de kronograf aslında önemli bir şey. Bu saati kronograf özelliği olarak öne çıkaran ne? Tamam, bu biz bunu işte entegre kronograf, kolon çarklı onu bunu anlatıyoruz ama yani bir vitrine baktığında bu saati kronograf olarak görüp alması için onu cezbeden tarafı Black Bay Chrono'nun sence nedir? Yani tasarımsal detaylara bakacak olursak bu vintage bir saat. Yani vintage, heritage meraklısı saat kullanıcıları için bence biçilmiş kaftan. Gayet güzel. Vintage özelliğinden uzaklaşmadan modern detaylar sunabilmesi önemli. 200 metre su geçirmezlik, kilitli kronograf butonları, ezalit benzeri safir kristal cam. Bunlar artı değerler. Aynı zamanda spor kronograflar konusunda saat meraklısı olsun olmasın herkesin dikkatini çeken bir panda. Yani kontrast zemin ve alt kadran detayı var. Ben bunu saatle çok ilgisi olmayıp da saat almak için benimle irtibata geçen takipçilerimizden ve hatta arkadaşlarımdan da biliyorum. Herkes seviyor kronografları. Evet. Özellikle panda olduğu zaman, yani o kontrast olduğunda saate bir spor hava katıyor. Bunun yanı sıra ayrı bir renk belki insanların kıyafetleriyle match etmeleri açısından da onlara bir kolaylık sağlıyor. Daha çok yönlü bir kullanışlılık sağlıyor. Bu da güzel bir şey. Yani dediğim gibi bu özelliklere bakıldığında Tudor Black Bay kronograf diğer kronograflardan ayrılıyor. Çok yaptığımız bir şey değil ama saate 10 üzerinden bir puan vermen gerekse. Çok merak ettim. Bu yani gidip gelen duyguların arasında nasıl bir sıralama koyarsın? Şöyle söyleyeyim. Bahsettiğim eksiler her saat kullanıcısının çok ilgilendiği veya bir hata ya da bir problem olarak gördüğü şeyler değil. Biz deriz ya deal breaker diye. Yani, zaten yani şeyde kullanımda bir şey yok. Evet, beğenisinden uzaklaştıracak şeyler olmayabilir. Biz biraz daha farklı bakıyoruz. Benim puanım 10 üzerinden 8 olur. Bence gayet güzel, derli toplu. Fiyat performans olarak da iyi bir ürün. Dediğim gibi yani vintage inspired, heritage bu tür kronograflara merak olan kullanıcıların mutlaka gidip kolunda denemesini tavsiye ederim. Evet, Burhan sadece 2 puan kırdığı modeli alabilirsiniz. Her zaman bu kadar cömert olmam. Evet. Peki Burak, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Videolarımıza, sohbetlerimize devam edeceğiz. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.